Bu gibi yerler İstanbul'da denize girebileceğiniz temiz alanlar. Kilyos'taki gibi böyle kumlarda falan sıkıntı yok değil mi burada? Açma poğaça, su, kola bunlar serbest. Çok güzel. Alkolünü getirebilir. Öyle mi? Ya da plajdan çıkanlar, aracına gidenler için böyle ayak yıkama çeşmeleri yapmışlar. Burada ayağınızı yıkayabiliyorsunuz. Bana yüzme öğretin dedim. Ben yüzme bilmiyorum. Tutup fırlattılar beni Boğaz'da Tarabya Oteli'nin önünde denize. İstanbul'da böyle bir plaj var mı dedirtecek cinsten gerçekten. Garipçe köyünün nüfusunu genellikle Trabzon Sürmene'den göç eden vatandaşlar oluşturmuş zamanında. Güzel bir haftadan, güzel bir günden yine merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi. Çantamı kaptım, deniz kokusunu takip ettim ve kendimi Sarıyer sınırları içine attım. Adalardan biraz uzaklaşmak istedim. İstanbul'da kalmış olan ve yine de küçük bir tatil havası hissetmek isteyenler için bu video tam size göre. Bugün Sarıyer'in iki özel plajına gidiyoruz. Bunlardan ilki Büyükliman plajı, diğeri ise Elmaskum plajı. Her birinin ayrı bir havası, ayrı bir güzelliği var. Buralarla ilgili YouTube'da başka bir video bulamazsınız. Sadece bu videoda var. Ulaşım nasıl? Fiyatlar ne durumda? Buralarda deniz keyfi yapmak nasıl bir şey? Hepsini birlikte keşfedeceğiz. Hadi gelin yavaş yavaş başlayalım. Şimdi arkadaşlar Büyükliman plajına geldim. Bu yukarıda görmüş olduğunuz yoldan aşağıya iniyorsunuz. Anlatacağım detaylı olarak nasıl geleceğinizi. Bugün pazartesi olmasına rağmen böyle yol kenarlarında araçlar biraz dolmuş ama otopark sorunu yok burada. Ama hafta sonu tabii durum nasıl olur onu çok bilemem. Böyle bir alanla karşılaşıyorsunuz. Ben araçla gelmedim, motorla geldim daha rahat. Çok güzel orman yollarını kullanarak geliyorsunuz. Sarıyer'den sonra özellikle yollar bayağı bir ferahlıyor. Muğla'dan sonra iyi geldi biraz yeşillik görmek. Burada böyle numaralandırılmış binalar var tabii. Ben bu binaların ne işe yaradığını bilmiyorum ama soracağız. Şimdi ben kapıda Eyüp Bey'i bulacağım. Gelmeden önce ben iletişime geçtim. Hemen buradaki plaj fiyatlarını ben size vermek istiyorum. Öncelikle şehit ailelerine ve gazilere ücretsiz kamera sistemiyle düzenli olarak burada herkes kontrol altında. Hafta içi 500, hafta sonu ve resmi tatillerde 600 lira olarak belirlemişler fiyatı. Bunda şezlong, şemsiye, duş, doktor, can kurtaran gibi bu avantajlardan da ücretsiz olarak faydalanıyorsunuz. Yani ekstra içeride fiyat ödemiyorsunuz şezlong için. Damsız müşteri kabul edilmiyor ve evcil hayvanla girmek yasak. Sabah 8.30'da açılıyor plaj. 6'da da kapanıyor. Büyükliman plajı Garipçe. Eyüp Bey, merhaba. Söyleyeceğiniz bir avantajı var mı? Şunları çekerseniz iyi olur. İçeride böyle özelliklerimiz var bizi diğer plajlardan ayıran gibi. Şu şekilde yiyecek kabul ediyoruz. Yalnız süper. yiyecekleri hazır yiyecek olarak evde hazırlamış oldukları ekmek araları, açma poğaça, su, kola bunlar serbest. Çok güzel. Kaplarda kahvaltılık tarzı şeyler yasak. Termosta çay yasak. Kabuk yiyecekler yasak. Kabuklu yiyecekler, işte ateş yakmak yasak Evet, muhtemelen. ateş yakmak Semaverini yasak. falan Ama getiremiyor. hazır yiyecek Sandviçini falan Getirebilir. getirebiliyor. Çok güzel. Peki suyunu, kolasını falan alabiliyor mu? Alkolünü getirebilir. Öyle mi? Evet. Harika. Çok Sadece güzel. içecek olarak termosta çay yasak. Termosta O da tabii. kahvaltılık tarzı görüntü verdiği için. Güzel bir detay verdim. Mert Bey, ekstra otoparka ücret ödüyor mu misafirler? Şöyle gün boyu 200 TL. Gün boyu Gün 200 boyu. TL. Tamam. Sabah 8'de geldiniz, akşam çıkışa istediğiniz kadar 200 TL. Hiçbir Anladım. sabit fiyat. Şurada bazı binalar numaralandırılmış. Onlar nedir? Orası eski Tarihi eser. tarihi eser. askeriyeden kalmış. Onlar Biz askeri. onları korumasını. Soracaktım. Böyle 0-6 yaş ücretsiz ya da 6-12 yaş gibi 10 yaş ücretli, 9 yaş ücretsiz. 0-9 ücretsiz, 9'dan sonra ücretli. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, girişimizi yaptık. Evet, çok güzel ağırladılar, karşıladılar, sağ olsunlar. Güzel de bir bilgi verdi, iyi bir detaya değindi. Takipçilerim soruyor, hani yiyecek götürebiliyor muyuz? Kaç yaşına kadar ücretsiz? Aklıma geldi, hemen onları sormak istedim. Girer girmez arkadaşlar burada tuvaletler var, erkek ve kadın şeklinde. Ekstra tuvaletlerden ücret alınıyor mu? Yok. Alınmıyor değil mi? Evet, şöyle tepeden göstereyim bakın arkadaşlar. Buranın kumsalı oldukça geniş. Onu bir söyleyeyim size. Bakın. Evet, güzel bir müzik çalıyor. Şuradaki platforma
çıkamazsınız siz. Burada bir sahil güvenlik var bu bölge. Bu 3. köprü. Aslında bu karşı çaprazda Anadolu Kavağı var şu tarafta. Hemen karşı tarafta tabii. Burası Sarıyer sınırları içinde. Birazdan tabii aşağı ineceğim. İşletmesi, fiyatları hakkında da detaylı bilgi vereceğim sizin için. Şöyle yürüyelim bakalım yavaş yavaş. Nasıl bir yermiş merak ettim ben de. Şimdi inmeden önce bu yukarıdaki işletmeyi size tanıtmak istiyorum. Burada mesela bakın fiyatları yazmışlar. İşte çıtır peynir 300 diyor. Tavuk ızgara. İşte tabaklar var burada. Burada yemek fiyatları var. Bakın burada menü fiyatları var arkadaşlar. Ben size şöyle göstereyim. Burada döner falan da yapıyorlar herhalde. Fiyatlara bu şekilde bakabilirsiniz. Ben bir su alacağım. Sinan Yüksel'le tanıştım. Buranın işletmecisi. Ortak tanıdıklarımız çıktı. İstinye Devlet Hastanesi'nde doğdum. Tarabya'da Kireçburnu'nda geçti benim çocukluğum. Böyle birkaç tanıdıktan vesaire akrabalardan bahsedince ortak tanıdıklarımız çıktı. Memnun da oldum. Burada böyle bir platform var. Hemen burası çok güzel. Böyle esiyor, rüzgar da güzel. Sıcak da çok güzel. Yani denize girilebilecek bir hava var. Böyle görüyorsunuz. Çok telif yemeyelim. Burada müzik oldukça fazla. Evet, şöyle deniz manzarasına doğru burada içeceğinizi, yiyeceğinizi tüketebilirsiniz. Oturma yerleri de yapmışlar buraya. İsterseniz uzanabilirsiniz. Burada şezlongların bolca olduğu bir alan var. Burası çimlik bir alan. Yapay bir çim değil burası. Tabii şimdi pazartesi olduğu için bugün günlerden şezlonglar böyle çok dolu değil. Ama hafta sonu nasıl olur tabii onu bilmiyorum. Ona göre arayıp bilgi alabilirsiniz burayı. Böyle ileri doğru yürüyeceğim önce bir. Bakın sağ tarafımızda köprü var. Burada yine duş alanları. Hemen şöyle tepelerin etrafına çevrelenmiş bir plaj. İstanbul gibi bir yerde böyle bir plajın olması beni mutlu etti. Çünkü çok uzak değil burası. Hani yol hakkında bilgi vereyim. Ben Beyoğlu'ndan geldim mesela motorla. 40 dakika sürdü. Öyle Bebek, Arnavutköy, Emirgan, Aşiyan, Sarıyer geldim buraya. İsterseniz Maslak yolundan Hacı Osman yokuşunu inerek Tarabya'ya bağlanarak Tarabya'dan sonra sahil boyu gelebilirsiniz. Yani Sarıyer'e bir şekilde atın kendinizi. İster yukarıdan gelin, ister sahilden gelin. Sarıyer'den sonra zaten yollar artık ormanlaşmaya başlıyor. Bir süre tabelaları takip ettikten sonra zaten solunuzda Koç Üniversitesi kalacak. İşte ondan sonra Büyükliman Plajı tabelalarından hemen Büyükliman'a sapabilirsiniz. Büyükliman Plajı'na yaklaştığım zaman 150 numaralı bir otobüs gördüm. Rumeli Hisarı falan yazıyordu üzerinde. Artık hangi istikametlere gidip geliyor onu bilmiyorum ama yukarıdaki durağa kadar getiriyor sizi. Yürüyerek de inebilirsiniz buraya, onu söyleyeyim. Çok böyle sapa ve dik bir yol değil. Zaten burada artık şezlonglar son buluyor. Her yer orman. Çok güzel. Zaten Sarıyer güzel bir yer arkadaşlar. Şimdi ben bu basamaklardan yavaş yavaş iniyorum aşağıya. Evet, buranın kumsalı oldukça uzun. Şöyle ileri doğru yürüyeceğim. Deniz de güzel görünüyor, sığ görünüyor. Kumsal bir deniz, çakıl değil. Yani herhalde İstanbul'daki plajlar ortak bir karar almış. Çünkü adadaki fiyatlar da böyleydi. 500 lira, 600 lira. Değişmiyor bu. Şöyle uç tarafa doğru yürümek istiyorum. Orada çok güzel bir bölüm var. Şöyle denizi göstereyim ben size arkadaşlar. Şöyle köprü manzarasına doğru. Yalnız deniz çok güzel görünüyor. Kaynak suyu değil mi bu? Abi içine ya. İçiliyor mu? İçine. Kaynak mı? Allah Allah. Vallahi ben içiyorum. İç canım. Yani ama emin olmak lazım ya. Temiz mi değil mi? Temiz mi? Herkes içiyor ya. Ha, soğuk da su gerçi, evet. Şöyle evet bu su buz gibi çünkü temiz bir su bu. Güzel ama İstanbul'da böyle şeyler, biraz daha rahat bir gün geçirmek istiyorsanız bu kısmı tercih edebilirsiniz. Şöyle suyu göstereyim. Çok güzel böyle kayalıklar var. Bakın Kanosu'nun su bunu alanda gelmiş.
Belki de İstanbul'un en fazla ormanı olan mahallelerinden biri. Çünkü Garipçe'nin %85'ini ormanlar oluşturuyor. İşte %10'unu yerleşim alanları, %5'li kısmını da yollar oluşturuyor. Ormanlık alan bol olduğu için burada özellikle kuş gözlemleri yapılıyor. Bazı böyle kuş gözlemi yapabileceği özel günler yapmışlar insanların. Artık yapılıyor mu bilmiyorum. Ve nesli tükenmekte olan bazı türler de varmış burada. Yani sadece kuş değil, bazı hayvanlar da varmış. Garipçe köyünün nüfusunu genellikle Trabzon Sürmene'den göç eden vatandaşlar oluşturmuş zamanında. Yani şu an hala yoğun mu bilmiyorum ama muhtemelen vardır. Denizin kenarından gideyim arkadaşlar sizler için. Bakın dalga yaptıkça çok ince bir kum olduğu için hemen bulanıyor su. Ama kirli değil su. Oldukça temiz. İleriye doğru su masmavi. Çok güzel. İstanbul'da böyle bir plaj var mı dedirtecek cinsten gerçekten. Şöyle bir manzaraya karşı denize giriyorsunuz. Tabii köprünün manzarası güzel bir köprü değil, çirkin bir köprü de. Yine de böyle farklı bir hava katmış. Şöyle karşıdaki ormanları izleye izleye Anadolu yakasındaki. Zaten bu köprüden sonrası Karadeniz. Artık Marmaralaşıyor burada. Yani hem Karadeniz hem Marmara Denizi'nin birleştiği yer diyebiliriz Garipçe için. Kum gerçekten güzel. Marmaris ince kum hatırlattı biraz. Tavsiye ederim. Burada can kurtaran var. Evet, uyarıyor. İleride zaten sınırı belirlemişler, yani o sınırın dışına çıkamıyorsunuz. Çıkanları da uyarıyor. Hemen can kurtaranın olduğu bölüm burada. Yani pazartesi günü olmasına rağmen yine orta şeker bir kalabalık var. Fakat rahatsız edici bir kalabalık değil. Çok da böyle insanları çekmek istemiyorum. Ama şezlong alanlarını hani şöyle hızlıca göstereyim size. Evet, burada biraz müzik var. Şu kısmı ben sevdim. Oraya doğru yürüyorum, sahilin uç kısmına doğru. Mesela burada localar yok, o dikkatimi çekti. Kumsal alanı dışında güneşlenmek isterseniz direkt sizi yukarı yönlendiriyorlar. Burada duşlar var. Yine tertemiz her yer. Erkek kabinleri ve kadın kabinlerini ayırmışlar. Şampuan vesaire kullanmak yasak burada. Az önce fotoğraf çektiğim yer burasıydı. Tepeden baktığımız yer. Bakın her yerde büyük büyük çöp kovaları var. Uyarılar da var burada, çevreyi temiz tutun diye. Şöyle en dip kısma gidip biraz daha izole bir gün geçirebilirsiniz. Yani buraya gelip denize girilir. Hani İstanbul'un denizi evet çok merkezi bölümlerde, Boğaz'ın olduğu kısımlarda deniz kirli. Orada ister istemez o bölümlerde toplanma yapıyor ama Boğaz'da hep bir akıntı var. O akıntı olmasa zaten Boğaz leş gibi olurdu. Bu gibi yerler İstanbul'da denize girebileceğiniz temiz alanlar. Sarıyer bu konuda çok iyi. Ben de zaten 7-8 yaşında Tarabya'da öğrendim denize girmeyi. Bana yüzme öğretin dedim. Ben yüzme bilmiyorum. Tutup fırlattılar beni Boğaz'da Tarabya Oteli'nin önünde denize. İster yüz ister yüzme dediler. Bir panik yapma dediler. Tepeden baka baka böyle beni izle diye. Ben de panik yapmadım. Su üstünde durmaya başladım ve o an 5-10 saniye içinde yüzme öğrendim kendi kendime. Evet, kamera sistemleri var. Hadi el sallayalım kameraya. Denize doğru gidelim tekrar. Biraz dalga çekelim. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kolay gelsin. Kaç can kurtaran var burada? 4. 4 mü? 3 yani. 3 pardon. Kilyos'taki gibi böyle kumlarda falan sıkıntı yok değil mi burada? Çekme falan hiç. Çekme olmuyor değil mi burada? Şöyle anlatayım sana. Kolay kolay. Ha, evet, şöyle burun olduğu için değil mi? Çekme yapmıyor. Boğazın girişi olduğu için burası kolay kolay dalgalanıyor. Evet, zaten bir anda da derinleşmiyor burası. Yok. Evet. Burası havuz gibi abi. Şuralar mesela sığ. Ele geldi. Bu tarafa doğru derinleşiyor. Ha, derinleşiyor O bu. tarafa doğru. Kaç senedir var burası işletme olarak? İşletme olarak 2018'in Temmuz'u kullanıyorum. 7 sene. Temmuz 7 sene. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağlık ekibi kaç tane var?
Bir kişi var. Bir kişi. Kolay gelsin. 2 tane su alabilir miyim? Aşağı ayağının dibine gelsin. 40 lira değil mi 2 su? Buyurun. Suyumu aldım. Pişiyorum çünkü. 2 tane aldım. Büyük su satmıyorlarmış. Sade Türk kahvesi bekleyen. Böyle sesleniyorlar. Gelip kendiniz alıyorsunuz. Mesela plajdan çıkanlar, aracına gidenler için böyle ayak yıkama çeşmeleri yapmışlar. Burada ayağınızı yıkayabiliyorsunuz. Burada Sarıyer'e yakın bir plaj vardı arkadaşlar. Altınkum plajı. Bilenler lütfen yorumlara yazsın. Küçükken Tarabya'dan dolmuşa binip Sarıyer'e getirirlerdi bizi. Fakat Sarıyer'den Altınkum plajına ulaşmak için dolmuşlar, minibüsler olmazdı o zaman. Otobüsler olmazdı. Eski antika arabaların olduğu dolmuşlar olurdu. Sarı dolmuşlar. Böyle içine arka tarafa 4 kişi otururdu. Ön tarafa 2 kişi otururdu. Böyle 6 kişi giderdiniz. Onlara biner giderdik Altınkum plajına ama Altınkum plajı şu an kadınlar plajı olmuş sadece. Dolayısıyla oraya giremeyeceğim ama Altınkum plajının yanında çok özel bir plaj daha var. Elmaskum plajı. Şimdi gidip oraya girmeye çalışacağım. Bakalım müsaade alabilirsem alacağım, çekim yapacağım. Evet, Büyükliman plajından çıktık. Şimdi Rumeli Kavağı'na geldim. Rumeli Kavağı'nda Elmasburnu plajına gireceğiz. Ama girmeden önce şöyle Rumeli Kavağı'nı bir dolaşalım. Restoran menülerinin fiyatlarına bir bakalım. Bu kahraman meşhur bir balıkçı arkadaşlar. Özellikle salataları, balıkları çok güzel oluyor. Bakın Michelin var bu restoranın. 2023 senesinde aldı. Sevdiğimiz bir mekan. Gel gel köfte köftecide yenir. Ne arıyor? İyiyim sen ne arıyorsun? Kolay gelsin. Bakın arkadaşlar fiyat çekiyorum YouTube kanalı için bir sakıncası yoksa paylaşacağım size. Şöyle menüleri de paylaşayım. Menü fiyatlarını. Bakın arkadaşlar Rumeli pide ve lahmacun. Eski İstanbul'un kültürünü, tarihini hissettiğiniz lokasyonlardan biri. Garipçe köyünde, işte Rumeli Hisarı'nda, Rumeli Kavağı'nda balıkçılık oldukça yaygın burada. Meyhaneleri bulabilirsiniz. İşte Rumeli Kavağı, belediye otobüslerin kalktığı bir durak var merkezde bir tane. Bakın mesela balıkçı anne, fiyatlar bu şekilde. Reklam değildir. Mesela bizim balıkçı Ruşen var. Balık yemek isteyenler gelip yiyebilir. İskele Balık Restoran. Burası deniz manzaralı bir restoran. Atamız. Bakın burada yine fiyatlar. Günübirlik gelip gezebileceğiniz yerler. Zor iş arkadaşlar ya vallahi bak bu iş çok zor bir iş işte. Bana verseler herhalde ben bir ömür harcarım. Millet birkaç saatte yapıyor onu. Hemen böyle dar bir sokakta tesisin girişi var arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim ben size. Hani nereden geleceğinizi bilin. Zaten şurada sahil var. Takaları falan görürsünüz. Burada bir vale kısmı var. Otopark kısmı var. Beyefendi var burada girişte. Kolay gelsin. Evet burada dışarıdan içi getirmek yasak. 500 lira. Böyle 0-6 yaş gibi 10 yaş gibi bir şey var mı abi kıstas? 7 yaş üstü 7 ile 9 10 yaş arası 300 lira alınıyor. 7 yaşa kadar ücretsiz. 11 yaş üstüler tam alınıyor. Tam alınıyor. Gazilere, şehit ailelerine var mı öyle bir ücretsiz? Var, %10 indirim var. %10 indirim var sadece. Tamam. Dışarıdan
içki getirmek yasak ama yiyeceğini getirebiliyor mu abi? Yiyecek içecek getirebilir. Getirebilir herhangi. Alkol hariç. Tabii alkol hariç getirebilir. Alkol satışları da var içeride. Tamam, ben menü fiyatlarını yer veririm. Sizin isim neydi? Adil Yıldız. Adil Bey. Memnun oldum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Şimdi Adil abiden de fiyatları aldık. Ha bu arada abi hafta sonu hafta içi aynı mı fiyat? Aynı fix değişmiyor. Değişmiyor. Harika. Tamam, teşekkür ederim. Şato balık var. Şato balık eski. Yanlış hatırlamıyorsam. İsmi hiç değişmemiş. Evet, iner inmez. Bakın, plaj kıyafetiyle dışarı çıkmak yasaktır. Hemen burada soyunma odaları var. Hemen çok böyle özel çekmeyelim. Yine burada şey var. Tuvalet bölümü var. Şort filan satın alabilirsiniz burada. Hani bir şey unuttuysanız. Buraya otopark bölümü yapmışlar. Burada çok müzik var ya. Ben bir menü fiyatlarını alayım yine de hızlı hızlı sizin için. Telif yemeyelim. Burada kafe bölümü var. Hemen işte yiyeceklerinizi alabiliyorsunuz. Evet, şurada menü fiyatlarımız. Ekmek arası porsiyon diye ayırmışlar. Bol bol soyunma kabini var. Görüyorsunuz. Yine yukarıda oturma alanı var. Şimdi pazartesi olduğu için çok kalabalık yok. Sadece ön taraflar dolu. Ama şezlong yeterli sayıda var. Yani belli bir sayıya kadar muhtemelen alıp sonra kapılarını kapatıyor. Şurada iskeleden bir ahşap platform yapmışlar. Birazdan yürüyeceğiz oraya doğru. Şöyle uzaktan alayım. Burada bir meyhane var işte yukarıda, balık restoranı. Yemeğinizi yiyip denize karşı eğlenebilirsiniz. Evet, şöyle ilerliyorum mesela yavaş yavaş. Kuma inelim. Altın kumla yan yana aslında. Evet, şöyle denizi göstermek istiyorum size. Zaten yakın birbirine. Bakın karşıda Anadolu Kavağı var. Anadolu Kavağı'nın o tarihi alanı var. Orası da çok keyiflidir. Böyle bir hafta sonunuzu ayırıp gidebilirsiniz karşıya. Çok güzel yerler oralarda. Kahvaltı da yapabilirsiniz. Yani belki bir gün Anadolu Kavağı'nı gezeriz sizinle beraber. Çok açılmalarını istememişler çünkü şöyle bir 20-25 metre sonra derinleşiyor burası. Evet, burada bir can kurtaranın olduğu bölüm var. Hemen şu uyarıları muhakkak okuyun. Su güzel. Su temiz, berrak. Atlı çığlığı. Evet, çocuklar eğleniyor. Evet, karşıda yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görürsünüz hemen. Abi sen YouTube'a mı çekiyorsun? Aynen. Hangi kanal? Özgür Uçakçıoğlu. Abone olalım ya. Aynen. Abone olun, abone. Benim telefon orada olacağım ben. Hadi iyi arkadaşlar. Görüşürüz. Umarım videolarımla hepinize rehber oluyorumdur. Ben çok keyif alıyorum. Haftaya İstanbul sınırları dışında bambaşka birkaç plaj tanıtacağım sizler için. Ben de çok sabırsızlanıyorum. O yüzden haftaya görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.